Türkiye'den Belgrad'a seyahat etmeyi düşünüyorsanız aklınıza gelen ilk soru şu oluyor. Buradaki günlük yaşam pahalı mı yoksa ucuz mu? Haydi gelin birlikte günlük yaşam fiyatlarına bir göz atalım. Türkiye ile kıyaslayalım. Bakalım ucuz mu pahalı mı? Video başlasın. Bu gördüğünüz makarna 1 euro. Şöyle onlu yumurta var arkadaşlar 90 lira yani 1.80 cent euro. Türk lirasıyla kıyaslayalım. Bu 200'lük ev yemekleri yapan bir yer gibi burası. Ve Sırbistan'ın gece hayatı çok hareketli. Şöyle mısır yapıyor közde. Ana bir yemeği 5 Euro'dan aşağı yemiyorsunuz. Şöyle bir şey aldım tamamen peynirli bu. Domuz eti de vardı yanında. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Yeni videoyla karşınızdayım. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tayım arkadaşlar. Sırbistan fiyatlarına bakalım. Bakalım Sırbistan ucuz mu pahalı mı? Türkler için nasıl bir yer? Türk lirasıyla ne kadara tekabül ediyor fiyatlar? Yeme içme market fiyatlarına bakalım. Marketten başlayacağım. Şöyle bir market var Maxigo diye. Buradan başlayacağım. Buradaki fiyatlara bir bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Şimdiden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı vermeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Şöyle ilk karşımıza çıkan sebze meyve fiyatları arkadaşlar. Sizlere sebze meyve fiyatlarını göstereyim. Öncelikle buranın para birimi Sırp dinarı arkadaşlar. 1 euro 115 Sırp dinarı tekabül ediyor. Bu 1 euro yani şöyle üzümün kilosu 500 gramı yaklaşık 2 euro. Tam 2 euro arkadaşlar. Limonun kilosu 110 lira. Mandalina arkadaşlar, mandalina. Ne kadar benziyor biliyor musunuz? Türkçe'ye çok benziyor. Bunun da fiyatı 1 euro 60 cent. Bakın şöyle sütler var. 1 litrelik süt 2 euroya tekabül ediyor. Bu da 90 lira falan diyelim. 100 liraya var 1 litrelik süt. Makarna. Bu gördüğünüz makarna 1 euro 48 lira falan. Doritos 1.140 diyelim. Bu da 1 euro 20 cent. 60 liraya tekabül ediyor. İkili 145 yani 80 lira diyebiliriz. 80 lira, 70-80 lira bu ikili rulo. Bir tane büyük su yarım euro. Bir tane büyük su 25 liraya tekabül ediyor. Küçük su 20 lira. Büyük su 25 lira, küçük su 20 lira. Şöyle içecek var. Bu vitaminli su. Vitaminli su 45 lira bu. Ekmeğin tanesi 25-20 lira falan, 25-20 lira. Şöyle biralar var. Bu biranın fiyatı şöyle bakalım 45 lira bu bira. Bu 40 lira falan. Şöyle 80 liraya var. 60 lira. Yaklaşık 60 lira bu da. Kutu Fanta var. Kutu Fanta 35 lira falan. 35 liraya tekabül ediyor. Kutu Coca-Cola 25 lira. Şöyle Power enerji içeceği var. 1 euro 50 lira. Monster var. Monster 60 lira. Ben sizlere ortalama fiyatları söylüyorum. Türk lirasıyla da söylüyorum. Euro'yla da söyleyeceğim. Siz hem Euro'yla güncel kurla çarpın hem de Türk lirasıyla ortalama fiyat söyleyeceğim sizlere. Bakın bu 80 cent yani yaklaşık 40 lira aynen 40 lira. Bakın ben bu krakerleri çok sevdim. Bu var ya inanılmaz güzel. Ben bundan alıyorum bazen. Bunun tanesi 40 lira arkadaşlar. Çok güzel bir tadı var. Favori krakerim bu. Şöyle göstereyim. Ne kadarmış? Bunun tanesi 15 liraya tekabül ediyor. Şöyle onlu yumurta var arkadaşlar. 90 lira yani 1.80 cent euro. 90 liraya var. Biraz daha ucuza var. Böyle 85 lira falan. 220 gramlık sucuk 90 lira. 380'lik gram sucuk. Bu ne sucuğu? Tavuk var üstünde. Herhalde tavuk olacak. 82 dinar yani 40 lira 45 lira falan. 40 lira diyelim aynen 40 liraymış bu. Şöyle tavuk eti var. Tavuk var böyle. Tavuk etinin kilosu 684. 6 euroya tekabül ediyor. Tavuğun kilosu 290 lira. 6 euro. Şöyle Milka çikolata var. 2 euro diyelim. Bu da yaklaşık 90 lira falan. Bunun fiyatı 90 lira. 85-90 lira. Böyle Milka var. 100 lira diyelim buna. Kinder çikolata 100 gram. Bu da 90 lira falan. 85-90 lira. 1 litrelik yağ 1 euro. 47 lira falan diyelim. 1 euro bile değil de 47 lira. Yani 90 cent falan. Ben burayı onu en son Orta Asya'da görmüştüm. Yani burada görmeyi beklemiyordum açıkçası. Şöyle soğuk sandviçler var. Buradan alabiliyorsunuz. Bunlar böyle döner gördüğünüz gibi. 3,5 euro diyelim yani 3 euro 20 cent arkadaşlar. 3 euro 20 cent. Bu ne? Bu da böyle börek. Tatlı herhalde bu. Bunun tanesi 4 euro. Arkadaşlar çıktım marketten. Yani sessiz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hani bazı marketlerde izin verilmiyor
fiyatları göstermeye. Sizlere fiyatları göstermeye çalıştım. Orada kısık sesle konuşmaya çalıştım. Bir de gergin başladım orada fiyatları göstermeye. Stresli oluyor. Biri gelip bana bir şey der falan filan, moralim bozulur. O yüzden böyle sessiz sedasız sizlere hızlı bir şekilde fiyatları göstermeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Bir de 2 tane kraker aldım. Krakerin tanesi 65, aynen 65 dinarmış. 1 euro verdim. 2 tane krakere yaklaşık 1 euro, aynen 1 euro diyelim. Yani 55 lira verdim 2 krakere. Bence çok güzel. Ben çok seviyorum krakeri. Ben Bosna'da aldım, yolda yedim, çok hoşuma gitti benim. Burada da görünce alayım dedim. Yani içecek fiyatlarını gördünüz. Genel yağ fiyatını, yumurta fiyatını gördünüz. Zaten siz buraya geldiğinizde abur cubur, içecek vesaire, alkol içiyorsanız alkol alırsınız, bira alırsınız. Onlar sizin işinize yarayacak. Ama ben gıdaları da, ev ürünleri de, özellikle şu an evde oturup da beni izleyenleriniz vardır. Ev kadınları, mesela kadınlar izliyor. Ev hanımları evde gidip, onlar zaten fiyatları çok daha iyi anlıyor. Sizler genel fiyatları biliyorsunuz, market ve pazar fiyatlarını bildiğiniz için ben onu o yüzden sizlere göstermeye çalışıyorum. Peçete, rulo, un, yağ, yumurta, ne bileyim sucuk, et fiyatları, tavuk fiyatını ben o yüzden sizlere gösteriyorum ki Türk lirasıyla kıyaslayalım. Hani Türkiye'den ucuz mu, aynı mı bilmiyorum. Onu yorumlarda yazarsanız siz daha iyi biliyorsunuz. Bizim annelerimiz, ablalarımız, eve bakan insanlar bunu daha iyi biliyor. Onlar alışveriş yapıyor. Onlar pazardan, marketten eşya, ürünler alıyor. Ucuz mu, pahalı mı? Videonun sonunda yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi ben hostele yakın bir yere gideceğim. Merkeze gideceğim. Biraz merkezin dışındayım. Oraya doğru gidiyorum. Oradaki yemek fiyatlarına, restoranlara bir bakalım. Zaten buraya geldiğinizde oradaki restoranlarda yemek yiyeceksiniz. Çünkü oraları gezeceksiniz. Sizlerin gezeceği yerlere yakın olan restoranların, börekçilerin, içeceklerin, kafelerin fiyatlarını göstermek istiyorum. Toplu taşıma da kullanabiliriz. Toplu taşımayla da gidebilirim. Fakat ben yürümeyi tercih ediyorum ya. Sağa solu görmek istiyorum. Günlük yaşamı görmek için yürüyeceğim oraya kadar. 4 kilometrelik bir yolum var. 4 kilometre yürüyeceğim. Bir parayı göstereceğim sizlere. Buranın parasını göstereyim. Sırp dinarı, dediğim gibi 1 euro 115 Sırp dinarı. Parası böyle, bu binlik yaklaşık 9 euro. 9 euroya tekabül ediyor. 200'lük var böyle. Bu 200'lük şu şekilde. 10'luk var, 500'lük var, 50'lik var. Böyle 10'luğu göstereyim size. Bu da 10'luk. Ben ilk gün geldiğimde burada hostelimi bulamamıştım. Buralarda bir tane hostel vardı. Ben o hosteli aradım bulamadım. Vazgeçip başka bir hostele gittim. Şu anda başka bir hostelde kalıyorum. O hostelde de çok değişik insanlar kalıyor benimle beraber. Kolombiyalılar, Meksikalılar işletiyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, oraya bakan kişi Meksikalı galiba. Bir de Kolombiyalılar da var, kalan kişiler. Ayrıca orada, yani burada çalışan insanlar da orada kalıyor. Benim yatağımı paylaştım. Alt ranzamda çok değişik bir kişi yatıyor. Film karakteri ama hangi film olduğunu unuttum. Bir film karakteri kendisi. Şimdi görüntü görüyorsunuz. Bu benim alt ranzada yatıyor. Gece yarısı uyandırdığını düşünsenize beni. Çok korkunç. Bir o kadar da sevimli kendisi. Böyle sohbet ettik falan. Çok eğlenceli hareketler falan. İnsanları eğlendiriyor. İşi gücü insanları eğlendirmek, güldürmek. Bakın şimdi bir pizzacı dükkanındayım. Şöyle pizzacı. Burada pizza yapıyor abi. Bir tane böyle pizza, boyutu ne kadar bilmiyorum ama 2 euro, 6 euroya var. 8,5 euroya var. Ne bileyim 14 euroya var. Böyle fiyatlar değişiyor. En ucuzu 2,5 sanırım. Dilim mi veriyor yoksa tam mı? 2,5 anlamadım, onu sormak istiyorum. Hello. Bu bir dilimmiş, yani 250. Parça diyor ya. Burada parça yazıyor. Bakın, bir parça pizza. Şöyle spagetti falan var. Spagetti var, yemekler var. Ne yemekler olduğunu bilmiyorum. Şöyle fiyatları göstereyim sizlere. Mala velika mala ne olduğunu da bilmiyorum. 6 eurodan başlıyor. 6 euro. En ucuzu 1 euro. Bu başka bir şey. Bu içecek falan olabilir. Hatta içeriye girelim. Şöyle ev yemekleri yapan bir yer gibi burası. Aynen ev yemekleri yapan bir yer burası. Bir restoran, lokanta. Çok değişik yemekler var burada. Yemeklerin ne olduğu hakkında zerre bilgim yok ama güzel kokuyordu içerisi. Çok değişik yemekler vardı. Çin yemeklerine benzettim ben birazcık. Yani ana yemekler orada ev yemekleri gibi.
ana yemek yapılıyor. Ben hostele yaklaşık 12 euro ödedim. Gecelik 12 euroya kalıyorum. 2 gece olacak. Bu gece son gecem. Yarın Novi Pazar'a gidiyoruz. Buranın Makedonya ve Kosova sınırına doğru gideceğim. Oraya yakınmış. Orayı göreceğiz. Orayı bir gezeceğiz. Sizlere orayı göstereceğim. Yarın sabah erkenden gideceğim. Bilet almadım. Ama sanırım erkenden gidersem bilet yakalarım diye düşünüyorum. Çünkü turist sezonu değil ya. Öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle muhtemelen bilet vardır. Yoksa da maalesef sadece sabahları varmış oraya. Eğer varsa gideriz. Yoksa bakacağız. Belki bilet bulabiliriz, bilmiyorum. Ve Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Buraya geldiğinizde burada vakit geçireceksiniz. En çok buralarda vakit geçireceksiniz. Çünkü bu Cumhuriyet Meydanı'nı göreceksiniz. Burası çok önemli. Buradaki Sırplar için, Belgradlılar için çok önemli bir yer. Buluşmak istediklerinde arkadaşına heykelin orada buluşalım derler. Ve burası önemli bir meydan olduğu gibi şu gördüğünüz cadde kaleye doğru çıkıyor. Yağmur şiddetini artırdı. Yağmur biraz şiddetini artırdı. Ben hızlı videoyu çekmeye çalışıyorum ama ara ara yağmur yağıyor. Beklemek zorunda kalıyorum böyle kenarlarda. Tam durdu diyorum, tekrardan başlıyor. Videoya başlarken başlıyor. Bakın böyle kafeler var. Kafelerde oturup zaman geçirebiliyorsunuz. Burada kahve falan içebiliyorsunuz. Hatta şöyle sizlere buradaki fiyatları göstereyim. Burada kek var, pastalar var böyle bu şekilde. Resimli olması çok iyi oluyor ya. Resimli olunca tam olarak ne olduğunu anlayabiliyorsun. Bakın şöyle 575, yani 5 euro bu. Bu böyle 5 euro. Bu 5 euro diyelim. Aynen 5 euro. 5 euro. 5 euro. Böyle bir pasta geliyor. Yeşil. Geçelim. Burası hem kafe hem de restoranmış. Şöyle pizza var. 32 santimlik pizza 13 euro. Hatta 12 euro, aynen 12 euro diyebiliriz. Yaklaşık 12 euro da herhalde bir 700 lira falan yapıyor. Şöyle yemekler var arkadaşlar. Şöyle göstereceğim sizlere. Bunu yani Sırp dinarını 115'e, 120'ye veyahut 110'a böldüğünüzde euro çıkacak. Euroyu şimdiki güncel kurla çarpabilirsiniz. Bakın 8,5 euro falan bu yemek. Bu makarna 12 euro. Şöyle bir tabak makarna geliyor 12 euro. Buradaki fiyatlar böyle. Burası turistik bir bölge ve cadde olduğu için fiyatlar bir tık daha pahalı olabiliyor. Farklı kafelere, restoranlara bakacağız. Ben burada bir tane börek yedim. Hatta 2 tane börek, bir tane su. Toplamda 3,5 euro ödedim. Yani bu da yaklaşık 180 liraya tekabül ediyor. Aynen 180 lira para verdim. Kahvaltı yaptım. Ve Sırbistan'ın gece hayatı çok hareketli. Fakat sezonunda çok hareketli oluyor. Yazın çok kalabalık oluyor. Yaz olmamasına rağmen her yer tıklım tıklım. Mesela burası kafe bar. Bu gördüğünüz yerler hem kafe hem de restoranlar oluyor. Mesela burada lokal birası, buranın yerli bira 375. Yani 3 euroya bir tane Sırbistan'ın birasını içebiliyorsunuz 3 euroya. 500'lük. Aynen 0,5. Burada şunu da fark ettim. Her kafede, her restoran ve kafede televizyonlar var. Böyle dev ekranları koymuşlar. İnsanlar hem sosyalleşiyor, yemeklerini, kahvelerini yiyorlar hem de maç izleyebiliyorlar. Ve şöyle de söyleyeyim sizlere, her yerde kasino var, her yerde slot, her yerde iddia bahisleri gibi yerler var. Hatta şurada önümde bir tane yer var. Buranın içi Kıbrıs'taki otellerin altında oluyor normalde. Kumarhaneler, şeyler. Burada her yerde var. Bizim Türkiye'deki iddia bayileri gibi içeride slotlar, ekranlar vesaire bir sürü şey varmış. Şöyle burada da yemek var. Burada espresso var. 2,40 cent. Yani yaklaşık 110 liraya espresso içebiliyorsunuz. En ucuzu ne kadar? Aynen en ucuzu espresso. Espresso en ucuzuymuş. Burada biralar var. Biraların en ucuzu 30 diyelim. 4,30 cent. O da yaklaşık 230 liraya tekabül ediyor. 230'a bir bira içebiliyorsunuz burada. Mesela mojito var, benim sevdiğim bir içecek. Mojito çok pahalıymış. 7,5 euro falan. Baya pahalıymış. Bakın burada da sandviç var. Böyle börekler falan satılıyor. Hemen karşıda bir tane börekçi var. Hem tatlı var hem normal buranın böreği var. Kruvasan var, böyle tatlılardan var. Waffle'lar var. Burada waffle satıyorlar. 200 ml espresso 5 euro. En ucuzu 5 euro burada. Hatta 4,5 euro. Bu 250 milimlik. Bu arada yağmur şiddetini artırdı ve burası da sıcak. Soba var arkamdan.
Bakın burası full kafe restoran. Sağda solda karşılıklı kafeler, restoranlar var. Allah'tan buraya Cumhuriyet Meydanı'na geldim de öyle şiddetini artırdı. Ben yolda gelirken hafif yağış vardı. Buraya sığındım, yine bekliyorum arkadaşlar. Şemsiyem yok, bir şeyim yok. Kamera ve zarar görmesin, mikrofon zarar görmesin diye biraz bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bekleyelim bakalım. Bu arada size gösterdiğim fiyatlar nasıl, yani bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben biraz normal gördüm, hani Karadağ bence buradan daha pahalı. Balkanların en pahalı ülkesi bence Karadağ şimdiye kadar. Daha Makedonya ve Kosova'yı görmedim ki oraya zaten diyorlar, ucuz diyorlar. Bakalım, orayı da göreceğiz. Fiyatları yaparız, hani kıyaslarız Balkanlarla. Balkan ülkeleriyle fiyatları kıyaslama yaparız. Şimdiye kadar en pahalı Karadağ. En ucuz da bence Bosna. Bosna bana ucuz geldi biraz. Çok ucuz değil hani. Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan'a göre Bosna daha iyi fiyat performansı olarak. Yağmurun dinmesini bekliyorum ama dinecekmiş gibi gelmiyor bana. Yağmur durmuyor yani. Şöyle buradan geçerken şu kafenin fiyatlarını göstereyim bari sizlere. Espresso burada da 280, yani 2,5 euro. Bölüyorsunuz arkadaşlar, 115'e 120, 110'a bölüyorsunuz. 120 liraya kahve içebiliyorsunuz. Yağmur yağdığı için şu anda kimse yok. Yağmurdan dolayı insanlar kalkmış. Şöyle içeceklerin fiyatı bu şekilde. Ekranı durdurabilirsiniz. Çay var böyle. Milkshake'ler 300 milimlik 4 Euro'dan başlıyor. 4.40 yani sent. Ortalama 4,5 Euro'dan başlıyor. İzmir döneri var. Bakın, İzmir döneri 110 gramlık 4,5 Euro. 220 lira bir tane döner. Patates kızartması, Coca-Cola yaklaşık 8 Euro. Dün de yağmur yağmıştı. Bundan daha kötüydü. Yani bundan daha şiddetli bir yağmur vardı. Dün o yüzden video çekemedim. Kamera sırılsıklam oldu şu anda. Umarım mikrofon falan bozulmaz. Vallahi yağmura rağmen sizlere fiyatları göstermeye çalışıyorum. Şunu da söyleyeyim sizlere. Buraya geldiğinizde hostele tek başınıza geliyorsanız 12 Euro'dan başlıyor hosteller. Eğer tekli odalarda, otellerde kalmak istiyorsanız, hostel dışında kimsenin olmadığı, 2 yatağın olduğu odada veya tek yatağın olduğu odada kalmak istiyorsanız 25 Euro'dan başlıyor geceliği. 2 kişiyseniz 50 Euro'ya bir tane otelde kalabiliyorsunuz. 2 kişilik odada kalabiliyorsunuz. Bu hamburgerler, etleri çok kalın oluyor. 150 gramı 230 liraymış. 4.70 cent bir tanesi 150 gramlık. Şöyle 230 liradan başlıyor. 250 lira 200 gramlık, bilmem diyelim 300 lira 250 gramlık bu. Cevabi köftesi var. İçinde 5 tane var köfte. 200 gram. Bu da 250 lira. Buradaki fiyatlar da böyle. Bakın şurada çıtır tavuklar var. Yes, thank you. Şöyle fiyatlar yazıyor. Çıtır tavuk bunlar arkadaşlar. En ucuzu 690'dan başlıyor. Hatta 660'dan başlıyor. 790'a kadar çıkıyor. Böyle çıtır tavuklar. Bakın burada da fiyatlar yazıyor. Çıtır tavuk yemek istiyorsanız buradan çıtır tavuk yiyebilirsiniz. Hemen yanında exchange var. Bakın burada da döner, kola. Döner artı kola 720. Yani yaklaşık 6,5 euro. Yani ortalama fiyatları anlamışsınızdır. İçecek fiyatları, yemek fiyatlarını az çok anlamışsınızdır. Yani siz burada ana bir yemeği 5 Euro'dan aşağı yemiyorsunuz. 5 Euro'ya güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz. 6 Euro'ya mükemmel bir yemek yiyebiliyorsunuz. 300 liraya yemek yiyebiliyorsunuz burada. Ki zaten siz buraya geldiğinizde burada tatil yapmaya geliyorsunuz, gezmeye geliyorsunuz. Bütün Balkanları gezecekseniz her bir ülkeye 2 gün, 3 gün ayırabilirsiniz. Direkt buraya gelirseniz tatil, ben direkt Sırbistan'a gitmek istiyorum, Sırbistan'ı gezmek istiyorum, tatil yapmak istiyorum derseniz de burada güzel yemekler bulabilirsiniz bence. Bence sizler için keyifli olur. Ha ben ekonomik gezmek istiyorum, çok az param var, düşük bütçeyle gezeceğim derseniz de 1-2-3 tane ülke, kaç ülkeye gidebiliyorsunuz onu hesaplarsanız kendinizce. Bilmiyorum, yani Bosna'ya gelebilirsiniz, Bosna'dan buraya gelebilirsiniz, sonra Makedonya'dan Türkiye'ye dönebilirsiniz veya benim gibi Tiran'dan başlayıp Karadağ, Bosna, Sırbistan, Makedonya, Kosova'dan Türkiye'ye geri uçabilirsiniz. Üsküp'ten, Makedonya'dan uçabilirsiniz. Kosova'ya gitmezsiniz. Ama Balkanlara geliyorsanız bence bu 6 ülkeyi görmeden gitmeyin derim.
Bakın şöyle közde mısır yapıyor abi. Şöyle mısır yapıyor közde. Koliko. Koliko? Ha 250. 250 bu. Bu. Truhanda. Ha. Mısırların bir tanesi 250 yani 2 Euro'dan başlıyor diyelim. Diğeri de 2,5 Euro'dan başlıyor. Böyle. Buradan mısır yemek istiyorsanız közde mısır yiyebiliyorsunuz 2,5 Euro. 120 liraya mısır satıyor. Mısırın tanesi 120 lira. Sadece pahalı olan konaklama ve restoranlar büyük. İyi restoranlar çok pahalı, bir de konaklama pahalı. Onun dışında market fiyatları, diğer fiyatlar bence Türkiye'den gelen biri için uygun olabileceğini düşünüyorum. Hemen hemen Türkiye ile aynı diyebilirim. Market fiyatları bir tık daha belki daha ucuz olabilir. Bir tık daha ucuz geldi bana market fiyatları. Belki de aynı, bilmiyorum. Ama Türkiye'den gelen biri için dediğim gibi pahalı değil. Bir börekçiye geldim. Buradan bir tane börek istedim. Şundan istedim. 170. Can I get one? Bundan bir tane alacağım. 170 yani o da yaklaşık 70 liraya tekabül ediyor. No. One. Şöyle bir şey aldım, tamamen peynirli bu. Domuz eti de vardı yanında ama ben dedim ki direkt sade peynirli istiyorum dedim. Şöyle peynirli bir pide diyelim. İçi peynirle dolu bu arada, bakın. Sizlere gösterdiğim yemek fiyatları, içecek fiyatları, hangileri ucuz, hangileri pahalı? Sizce Sırbistan gezilmeye değer mi? Türk lirasıyla ucuz mu? Yorumlarda yazın. Hani gezilir mi, gezmek ister misiniz burayı? Sizlere buraları gösterdim ama yazı daha güzel oluyor. Yazın gecesi daha güzel, daha hareketli oluyormuş. Bilmiyorum. Yazın da gelmek gerekiyor buraya. Ben sezonda gelmedim, sezon dışında geldim. Sezon dışında biletler bir tık daha ucuz oluyor. O yüzden sezon dışında geldim. Bilet daha uygundu bana göre. Ben Tirana bileti 2500 mü 2000 liraya falan aldım. Dönüşü de Kosova'dan aldım, Priştine'den. Oradan Türkiye'ye döneceğim. Böyle arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri sıktıysam hakkınızı helal edin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Böyle bir video yapmak istedim. Fiyatları göstermek istedim. Kısa video olmuştur veya uzun video olmuştur. Şu an bilmiyorum. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.